Sünnet binlerce yıl öncesine dayanan köklü bir uygulamadır. Sünnetle ilgili ilk kanıtlar Antik Mısır'da M.Ö. 2400 yıllarına dayanmakta, dini ve hijyen amacıyla yapıldığı görülmektedir. Yahudilikte Hz. İbrahim'le başlayan M.Ö. yaklaşık 2000 yıllarına tekabül ediyor. Bir antlaşma metni olarak Tevrat'ta yer aldığını görmekteyiz. İslamiyet'te sünnet ise Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sünnetine dayandırılmaktadır ve doğal temizlik unsurlarından biri sayılır. Dünyada Türk ve Arap kültürleri başta olmak üzere bazı diğer topluluklarda ritüele dönüşmüş, çocukluk çağında törenlerle kutlamalar yapılmaktadır. Afrika'da bazı kabilelerde ergenliğe geçiş esnasında, Avustralya yerlileri ve Orta Amerika halklarında geleneksel olarak uygulana gelmektedir. Modern tıp açısından baktığımızda ise sünnet olmakla hijyen sağlanmakta ve cinsel yolla bulaşan başta HIV enfeksiyonu olmak üzere sünnet yapıldığını görmekteyiz. Ve Dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri de bu doğrultudadır. Ancak dünyada etik ve gereklilik tartışmaları zaman zaman ve halen devam etmektedir. Ülkemizde ise hem dini kimliğin hem de aidiyetin bir parçası olarak sünnet yapılmaktadır. Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz erkek sünneti, olumlu ve olumsuz yönleri. Erkek sünneti pipinin ucundaki artık deri dokusunun çıkarılma işlemidir. Buna tıp literatüründe prepisyum adı verilmektedir. Sünnet kültürel, dini ve tıbbi nedenlerden dolayı yapılmaktadır. Sevgili dostlar, şimdi sünnetin olumlu yönlerine bir bakalım. Hijyen ve enfeksiyonların azalmasını sağlar. Sünnet derisi olmadığında penisi temizlemek daha kolaydır. Bu bakterilerin birikmesini, idrar yolu enfeksiyonlarını ve artık deri dokusunda meydana gelen enfeksiyonun yani balanitin azalmasını sağlar. Literatürde yapılan çalışmalarda sünnetli erkeklerde enfeksiyon riskinin %60 oranında azaldığı gösterilmiştir. İkinci olarak cinsel yolla bulaşan hastalıkları azaltır. HPV virüsü, sifilis ve herpes gibi enfeksiyonlara karşı kısmi koruma sağlayabilir. Üçüncü olarak eğer sünnet derisi varsa idrar yolunun uç kısmında sünnet derisinin darlığı nedeniyle fimozis meydana gelebilir. Bu da idrar akışını engeller ve bu nedenden dolayı idrar rahatlıkla akamaz ve enfeksiyonlar meydana gelir, balanit meydana gelir. Ve sünnet derisi geriye çekildiğinde de eğer geride bırakılırsa şişer ve ciddi enfeksiyonlara ve ağrılara ödeme yol açar. Buna da parafimozis demekteyiz. Yani sünnet fimozisi ve parafimozisi önler. Dördüncü olarak penis kanseri riskinde azalma meydana gelir. Yapılan çalışmalarda da bu gösterilmiştir. Tabii bir de kültürel ve dini nedenlerden dolayı özellikle İslam ve Yahudi toplumlarında sünnet olmak toplumsal ve sosyal norm olarak kabul edilmektedir. Evet sevgili dostlar, şimdi bir de sünnetin olumsuz yönlerini gözden geçirelim. Sünnet basit bir işlem gibi gözükse de sonuçta cerrahi bir işlemdir. Nerede yapılırsa yapılsın. Bu nedenden dolayı enfeksiyonlar meydana gelebilir, kanamalar oluşabilir ve özellikle yeni doğanlarda olmak üzere anesteziye bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Ve oldukça da nadir gördüğümüz penis hasarı veya peniste şekil bozuklukları meydana gelebilir. Sünnet derisi fazladan kesilebilir ya da az kesilebilir. İkinci olarak sünnet sonrası ağrı meydana gelebilir ve iyileşme gecikebilir. Genellikle işlem sonrası ağrı ve hassasiyet, şişlik 1-2 hafta kadar sürebilmektedir. Üçüncü olarak ise bu bilim camiasında da sıkça tartışılan cinsel hissiyat üzerinde etkileridir. Bazı çalışmalar sünnetli erkeklerde penis başında hassasiyette azalma meydana geldiği ifade edilmektedir. Ancak çok kapsamlı tüm çalışmalar irdelendiğinde bunun net olduğu görülmemekte ve bilinmemektedir. Ancak böyle bir durum olsa bile cinsel fonksiyonları etkilememektedir. En önemli
olumsuz iki yönü etik tartışmaların olması ve psikolojik etkilerdir. Bebeklik çağında ve özellikle erişkinlikten önce yapılan sünnetlerin kişinin rızası olmadan yapılması günümüzde etik açıdan eleştirilmektedir. Sünnetin dini gereksinimlerden dolayı yapıldığı ülkelerin dışındaki ülkelerde bu uygulama vücut bütünlüğünün ihlali olarak değerlendirilmektedir. Psikolojik olarak ise istenmeyen bir sünnetin ve zoraki olarak yapılan ve konfor alanının dışında yapılan sünnetlerde öfke ve korku gibi psikolojik etkilerin ortaya çıkması ve beden imajı kaygısı önemlidir. Toplu sünnet asla yapılmamalıdır. Bebek dahi olsa, çocuk dahi olsa onun kişiliğine saygı gösterilmeli ve mutlaka sünnet olacaksa ameliyathane koşullarında sünnet yapılmalıdır. Kimlere sünnet önerelim? 1. Tıbbi zorunluluk. 2. Kişisel tercih. Tıbbi zorunlulukta fimozis ve parafimozis, enfeksiyonları önleme, tekrarlayan enfeksiyonlar ve prepisyumun iltihabı olması durumunda yapılmalıdır. Kişisel tercih ise hijyen veya yetişkinlerin kendi kararıyla sünnet yapılmasıdır. Kimler için uygun değildir? 1. Kanama bozukluğu olanlar. 2. Penis anomalisi olanlar. Penis anomalisi olanlarda cerrahi endikasyon olacağı için kesilecek sünnet derisinin cerrahide kullanma olasılığı yüksektir. Bu nedenle bu çocuklar sünnet edilmemelidir. Kanama bozukluğu olanlar ise özel ihtiyaçların giderilmesiyle yani kanama ve pıhtılaşma faktörleri elde bulundurularak sünnetleri yapılabilir. Sevgili dostlar, sonuçta sünnet işleminde kişinin rızası, doğru endikasyonlar kritik önem taşımaktadır. Bu nedenden dolayı sünnetler kesinlikle sağlık profesyonelleri tarafından yapılmalıdır. Evet sevgili dostlar, bugün de videomun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer bir mesajınız varsa ya da bir yorumunuz varsa mesaj kutuma bırakabilirsiniz. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.